Fransızlara buyurun gidin bekleriz, sizleri öldürmek için biz burada hazırız tarzında cümleler kurdular. Buna rağmen bu ekonomik gücüyle bence çok iyi getirdi. Yani çünkü savaş korkunç bir canavar. Ekonomiyi tüketen. Hayır ya Rusya bak bu şimdi sev sevme. Bu noktada haklı adam. Bana söz verdiniz. Sözünüzü tutmadınız diyor. Ben dağdan gelen birisiyim. Ölüme yakın olan Allah'a yakın olur. GZT Haber Merkezi'nden merhabalar, ben Doğukan Gezer. Bu yayında Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair önemli bir gelişmeyi konuşacağız. Güvenlik uzmanı Abdullah Ar'la birlikte tam da harita üzerinde. Savaşın cephe hattında şu an en sıcak noktalardan biri Harkov bölgesindeki köyler. Rusya'nın bu köylere atağı, Ukrayna'nın aynı noktada savunması mevcut. Bölgeden gelen bilgiler, görüntüler, atmosferi her ne kadar aktarıyor olsa da cephe hattını bilen, tecrübeli bir görüş yeni soru başlıklarının altını yanıtlarıyla dolduracak. Rusya'nın hangi taktiklerle köylere girdiği, Ukrayna'nın neyle ve nasıl karşılık verdiği, komuta kademelerindeki değişikliklerin nedenleri ve sonuçları gibi birçok başlığı şimdi harita başından konuşmak için stüdyoya geçiyoruz. Bu arada GZT YouTube kanalına şimdi abone olarak çalışmalarımızı destekleyebilir. Merak ettiğiniz soruları konuğumuz Abdullah'a yöneltmemiz için yorum kısmına yazabilirsiniz. Hadi şimdi stüdyoya geçelim. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Rusya-Ukrayna Savaşı başladığından beri aslında güvenlik uzmanı Abdullah'la birlikte bütün yayınlarda süreçleri konuştuk, cepheleri konuştuk, stratejileri konuştuk. Çok da aslında karmaşık bir yapıda olan savaşı hala da tanıklık ediyoruz. Yine haritanın başındayız. Harita üzerinden gideceğiz. Yine bir sıcak bir gündem var. Onun üzerinden konuşuyor olalım. Hem hocam hoş geldiniz diyelim. Hem de direkt size en sıcak bölge şu an neresi? Bugün nereye konuşalım? Bir işaretleyerek ve de üzerindeki askeri süreci de yorumlayarak başlayabiliriz. Ya en son Harkov bölgesinde Rusların son derece önemli birkaç tane köyü aldıkları konuşuldu. Tabii bununla ilgili bir cümle kurdular. Niye de bunu herhalde birisi söyledi, herkes de onun peşinden gitti. Neden işte Harkov'a girdi? İşte Donetsk bölgesinden. İşte oraya asker kaydırmak için. Yani asker anlamda böyle bir şey olabilir. Hani böyle bir niyet ve maksadı olabilir ama yani bu değildir sadece. Şey diyorsunuz değil mi? Rusya buraya girdi çünkü Ukrayna'nın diğer güçlerini yani cepheden kaydırmak. Asıl iddia ürettiği alanlarda işte oraya kaysın. İşte bir şekilde baskıyla karşı karşıya alan, hayır yani bu olabilir. Bu bir gerekçe olabilir ama bence sadece bu değil. Yani şimdi burada işte bir takım köyleri ele geçirdi ama şimdi bir kere yorgun iki ordu da. Evet. Mukavemetleri düştü. Şimdi Batı yardımı yetişmedi. Batı yardımı yetişmeden Rusya bir kere kazanımlarını arttırmak istiyor. Bir kere en önemli olan şey bu. Hatta şu aklıma geliyor, Ukrayna tarafını takip ettiğimiz zaman bir savaşın genel seriyle ilgili ciddi anlamda kırılganlıklar kendisini gösteriyor. Yani bir yerden bir çökme yaşanırsa bu çökmenin genele sirayet etmesiyle ilgili bir takım riskler var. O yüzden zaten sürekli Batı'yı sıkıştırıyorlar. O yüzden şu ana kadar ellerine gelmeyen silah sistemlerini istiyorlar. Yani ne gelecek hocam? Silah şu an beklediği. Ya Ruslar şeye çok kızıyor. İngilizleri uyardılar. Dediler ki bakın dediler bu hani 300 kilometreye kadar atabilen topçu sistemleri var. Bunlardan dediler verirseniz bunları hem verdiğiniz yerde hem de verildiği yerde sizi vururuz dediler. İngilizler resmen tehdit ettiler böyle. Fransızlara buyurun gidin bekleriz, sizleri öldürmek için biz burada hazırız tarzında cümleler kurdular. Şimdi böyle Batı'yla da resleşmenin çok arttığı bir evrede bu hamleyi yaptı. Bir yandan da ne var? Bir İsviçre'de bir Rusya'nın dahil olmadığı bir masa toplanacak biliyorsun. Evet. Bir barış zirvesi yapılacak. Şimdi tabii bu masada Rusya olmayacak ama bu masaya katılanlar Rusya'yla el altından görüşüyorlar. Yani zaten bu bir ilginç bir form bu. Şimdi barış müzakere yapacak adam masaya davet etmiyorsun. Niye? İşte hani televizyonda da gördük ya. Evet. Rusya'yı hemen çıkarttılar ama İsrail'i çıkartmadılar. Hani işgalcileri, zalimleri çıkartıyordu kardeşim. Evet. Standartın olmadığı. Şimdi yok, İsrail olunca tabii şey değişiyor. Batı dünyası şeydir. Hep nalıncı satıdır gibi kendine yontar. Bunu iyi öğrenmemiz lazım. Menfaattir onun işi. Şimdi burada Rusya'nın dahil olmadığı ama Rusya ile el altından görüşüldüğü bir müzakere masası var. Şimdi bu müzakere masası Rusya ne yapacak tabii? Elini güçlendirmeye çalışıyor. Yani burada kazanımını artıyor. Bir de ola ki bir barış süreci yaşanırsa
Rusya bunu kendi toprakları üzerinden değil, Ukrayna toprakları üzerinden yapmak istiyor. Yani şeyi hatırlayalım, Luhansk ve Donetsk, yani Donbas dediğimiz yer 35 bin kilometre kareydi. Tamam mı? İlk hedefi, ben bunun için girdim buraya dedi. Ama şimdi elinde ne var? 100 bin kilometre kare var Rusya'da. Şimdi burayı almış, askerin kanını dökmüş. Şimdi burayı bırakmak istemez, geliştirmek ister. Bir de şöyle bir şey var, onun gözü şuralarda bak. Evet. Yani şimdi buraları ele geçirirse, tamam mı, Ukrayna tamamıyla bir kara ülkesini çeviriyor. Bak yani tabiri caizse sıfıra çarpıyor, çarpmak istiyor ve Karadeniz'de mutlak bir kuzeyden hakimiyet kurmak istiyor. Yani bu konular bizi de ilgilendiriyor bu açılardan bakıldığında. Şimdi onun derdi şu anki bu bir de Harkov'un bir özelliği var. Nedir? Ukrayna'nın sanayi kenti. En önemli sanayi kenti. Yani burayı falan ele geçirirse savaşı besleyen o ana sanayiyi de bir şekilde çok ciddi anlamda çökertecek. Yani buna dair bir takım hesaplar olabilir yani stratejik planda. Ama şunu görüyorum. Yani F-16'lar gelmeden bu Atams'lar yani uzun mesafe ve nokta vuruş yapan silah sistemleri gelmeden, tamam mı? Burada ben ilerleyebilecek kadar ilerlemek istiyor. Bir diğer tarafı da hissettiğim şu. Bu zorlamasının sebebi şu. Ukrayna ordusunun mukavemetini kırabilir miyim? Çünkü nasıl oluyor biliyor musun? Şimdi bir çürüyen bir binanın belli bir süreden sonra kendi ağırlığına dayanamayıp pat diye çökmesi gibi bir şey bu. Evet, her yerde askerim var, mücadele ediyorlar ama bir şey oluyor. Savaş bir doygunluk noktasına ulaşıyor ve orada bir çöküş başlıyor. O çöküşü arıyor olabilir Rusya. Bulabilir miyim çabasını, bunu hissediyorum ben bu yaptıklarında. Bu anlamda son derece önemli. Çünkü Ukrayna ordusunda kaynak yetersizliğinden, tabii kullanıldığı farkında, yani insanlar tabii vatanlar için savaşıyorlar ama bir tarafları da kullanıldıklarının ve nasıl feda edildiklerinin farkındalar. Yani Rusya'nın önüne yem olarak atıldılar. Rusya'yı zayıflatmak uğruna Batı dünyası resmen Ukrayna'nın kanını harcadı bozuk para gibi. Onun da farkındalar. Bu nereye kadar gidecek? Silah istiyorlar, para istiyorlar, istedikleri zaman gelmiyor. Buna da içerliyorlar. Şimdi bu açılardan bakıldığı zaman Ukrayna'nın sancısı çok derin. Rusya da bunları bildiği için, yani savaşın psikolojik tarafıyla da tabii hepsi kafa çok yordukları için buradan kırabilir miyim diye bakıyor ve peki kırabilir mi sizce? Nasıl bir bölgeden bahsediyoruz? Yok, ben Rus ordusunun da yorgun olduğunu düşünüyorum. Öbür taraf da bunu görüyor. Evet. Ya çünkü bak şimdi Rusya bak çok geniş bir ülke. Yani derinliği 17.3 milyon kilometre. Ya muazzam bir ülke bu açıdan bakıldığı zaman. Git bitmez yani. Ne kadar vuracaksın yani şimdi, ama parası az. Yani 1.7 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var. Yani sadece Almanya'nın 5.3 trilyon dolar gayri safi milli hasılası var. Yani İngiltere'yi, Fransa'yı, Amerika'yı falan kattığın zaman karşısında devasa bir ekonomik güç var. Buna rağmen bu ekonomik gücüyle bence çok iyi getirdi. Yani çünkü savaş korkunç bir canavar. Ekonomiyi tüketen, tamam mı? Buraya kadar getirdi ve kazanımda. Şimdi bu kazanımla birlikte tabii Batı'da bunun ekonomik anlamda yaptırımlar falan filan, işte bu sıvı patları falan hep geçmişte konuştuk. Rusya'yı çökertebilir miyim? Ekonomik anlamda çökertebilir miyim? Diz çöktürebilir miyim gibi veya kendi istediğim kıvamda bir şart kabul ettirebilir miyim? Onun derdinde. Şimdi bunun mücadelesini görüyoruz ve bu anlamda bu sene çok kritik. Çünkü savaş bu anlamda kendine özgü bir doygunluğa ulaştı. Belki jeopolitik hedefler iki tarafta ulaşamadı ama şimdi biteviye bir savaşa döndü. Kaynakları tüketen. Şimdi bir de Ruslar şunu demeye başladı. Bak diyor, Fransa'ya, Almanya'ya, İngiltere'ye canınızı yakarım diyor. Neyle? Asimetriyle canınızı yakarım diyor. Yani çünkü bu şekilde savaşı beslemeye devam eder ve beni bu savaştan kurtulamazsam ve tükenmeye devam edersem ben de size başka işler yaparım diyor. Ne yapabilir hocam orada? Yani işte seçimler falan oldu ya. Çiftçi gösterileri falan oldu. Yani örneğin çiftçi gösteriyle ilgili Almanların en çok korktukları şey işte Dresden'di değil mi? Putin'in görev yaptığı yer. Oradan, o eksenden gelen bir istikrarsızlık. Şimdi şeyin içerisinde, yani evet belki bugün Atlantik İttifakı içerisindeler ama Rus demografisini ve genetiğini taşıyan toplumlar var.
Şimdi ve Almanya'da bildiğim kadarıyla Rus kökenli 4 milyon insan var. Şimdi bu tür asimetrik şeylerin altına imza atabilir. Bir tarafıyla Baltık ve Balkanlar, özellikle Polonya çok gergin. Diyor ki yani daha önce işgal ettiği ülkeleri bizim üzerinden geçerek işgal etti diyor. Ve bizim silahları kullandılar. Tamam mı? Şimdi o yüzden herkes sinir yani Rus'un gücünün farkındalar ve öyle bir evreye denk geldi ki Amerika Birleşik Devletleri olmadan tamam mı bonzai ordular yani kendi içinde çökmüş ordular dönemine denk geldi bu savaş. Avrupa açısından. Ve bu noktada iş bize bulaşırsa Trump gibi bir adam da gelir bize sahip çıkmazsa biz ne yapacağız diyorlar. O yüzden zaten Macron bak aynı Rusya gibi bak bende nükleer kullanırım ha falan diyor. Şimdi o da gözdağı veriyor. Bak sende varsa bende de var falan. Üstüme gelme falan modunda. Şimdi böyle kendine özgü bir denklem gelişmiş durumda. Yani bu sene çok kritik ama bence. Bak ben sana söyleyeyim. Peki hocam burada iki ülke de aslında dediğiniz gibi sene başından beri böyle bir savunma konumuna geçti mi sizce yoksa? Şu gün, şu evrede daha işte F-16'lar falan devreye girecek bir sürü silah geliyor falan. Şu an inisiyatif, psikolojik üstünlük en azından Rusya tarafında gözüküyor. Ama bu değişebilir çünkü bu şimdi şeyi hatırlıyorum. Almanların Tiger tankları vardı. İngilizlerin de bir tankları vardı 2. Dünya Savaşı'nda. Yanlış hatırıma gelmedi şu an. Bir Tiger 5 tane İngiliz tankını imha ettiği zaman ancak imha edilebiliyordu. Bu çok kudretli bir iş. Yani Almanlar Tiger'ları süper ama İngilizler 5 tane imha olan tankın yerine 25 tane tank koyabiliyorlardı. Ve Almanlar bir imha olan bir Tiger'ın yerine bir başka Tiger koyamıyorlar. Yani savaş lojistik denklemini anlatmaya çalışıyorum. Bu lojistik yetişirse, şimdi bir de tabii Ukrayna ordusu pek çok yolsuzlukla, emir komuta ve komuta kontrol zafiyetiyle, eğitim zafiyetiyle, kaynakların verimli kullanılmaması gibi bir takım eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Ya zaten o yüzden Fransızlar ne diyor? Eğiteceğiz sizi. İşte lojistiğin başında olacağız. İşte emir komuta, istihbarat, komuta kontrol noktalarında, kilit rollerde rol oynayacağız. Yardımcı olacağız falan deyince tabii bunlar savaşın seyrini doğrudan doğru etkileyebilecek şeyler. Yani Ukrayna ordusu bir de artık çok tecrübeli bir ordu. Şu an ne durumda hocam? Ukrayna ordusunun yönetimi yorgun, tecrübeli ve içinde çok kırılganlıklar var. Ve siyasi iradeye karşı güvensizlik var. Siyasi irade içinde de kırılganlıklar var. Yani şu an işte yakın zamanda komutanları falan değiştirdi. Özel kuvvet komutanı falan değiştirdi Zelenski. Bu tür şeyler oluyor. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Shoigu gitti yani. Tamam diyecektim. Değişim olmuşken Rusya'da da değişim oldu. Askeri anlamda. Evet. Onun nedeni onu değinmek lazım bence de. Evet, onun bir parantezini açalım. Yani Rusya böyle bir aslında stratejik bir değişiklik yaptı. Yani ya işte 12 yıldır Milli Savunma Bakanıydı. Shoigu gitti. Ama Shoigu Rusya güvenlik, yani bizdeki Milli Güvenlik Sekreterliği gibi bir yapıları var. O yapının başına gitti. Şimdi burada tabii benim kafamı kurcalayan bir şey var. Orada da Patrushev vardı. Patrusev'i görevden aldı. Şimdi Patrushev'e niye vurgu yapıyorum? Şimdi Shoigu'yu cezalandırıp oraya mı gönderdi yoksa bir tedbir geliştirdi? Yani aslında Shoigu'yu daha önemli bir yere yorulmuş olabilir, hırpalanmış olabilir. Çünkü Shoigu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı tutukladılar biliyorsun. Rusya'nın en zengin adamlarından bir tanesi çıktı. Acayip yolsuzluk yapmış adam. Evet. Bunu Shoigu'nun altında yaptı. Shoigu için de çok böyle negatif şu an. Ya tabii yani bir kere itibarsızlaştırıcı bir olay. Ya düşünsene Milli Savunma Bakanı adındaki adam yani Rus ordusunu kemirmiş resmen. Kimin altında yaptı bunu? Shoigu'nun altında yaptı. Şimdi Putin de belli ki Shoigu'dan vazgeçemiyor ama bir şey yapması lazım. Shoigu'yu aldı, Patrushev'in yerine koydu. Şimdi bu da önemli. Niye önemli? Çünkü Patrushev oğlu Putin'in yerine geçecek adam. Böyle onu veliaht olarak hazırlıyor. Patrushev de işte Putin gibi KGB kökenli. O da şey değil yani. Şimdi benim sorum şuna Patrushev ne yapacak? Evet. Yani Patrushev'i şey diyorlar. Yani hani anlayabildiğim kadarıyla işte Kremlin'in işte idare ofisinin başına koyacak filan diyorlar. Hani ondan da vazgeçemiyor ama onu da kontrol altına alıyor. Evet, bir danışman pozisyonu gibi olacak. Ya işte. Peki bu değişiklikler askeri anlamda bir savaşın içerisinde yapılıyor. Nasıl etkiler cepheyi, yeni cepheyi? Yani yeni gelen komutan adı neydi? Savunma Bakanı adı neydi? Dur. Onu not almıştım bir yere. Ki onun da CV'si biraz daha farklı savaş. Hayır ama o da diyor ki
Onun çok ilginç bir cümlesi var. Yaklaşımı farklı. Her şey savaş için, her şey zafer için diyor. Yani savaş ekonomisini savunan akıllı bir figür o. Yani o onu boşuna getirmedi. Orada bir şey var. Yani o getirmiş olduğu adam bence Shoigu'dan daha işini iyi yapacak bir figür. Ne anlamda? Yani mesela savunma anlamında mı, atak anlamında mı? Ya şimdi savunma bakanı dediğimiz adam temelde taktik ve stratejik bir adam değil. Daha çok lojistik bir adam. Yani asıl savaşı yapan kim? Genelkurmay. Şimdi zaten Gerasimov doktrinle beraber orada duruyor ve gidiyor yani. Şimdi Shoigu şimdi yer değişti ve yerine savaşı daha iyi destekleyebileceğine öngördüğü bir figüre getirdi. Elinde patlayabilir mi? Daha önce elinde patlamış çok adam olduğu için patlayabilir, değiştirir, tedbir geliştirir ama bu adamı iyi görüyor. Yani bu adam sıkı bir Rus milliyetçisi ve bu anlamda dinamik. Yani ruhsal bir dinamizmi var. Diyor ki her şey savaş için, her şey zafer için. Yani ekonomiyle ilgili kurmuş olduğu, yani savaşı desteklemeyle ilgili kurmuş olduğu cümle bu minvalde. Bu anlamda hani ben şu andaki itibariyle göründüğü itibariyle yani aynı Shoigu'nun yardımcısı gibi bir şeyler yapmayacaksa iyi bir figür gibi gözüküyor. Peki Ukrayna tarafındaki değişimden de bahsettiniz. Bu Harkiv'e hatta özel bir komutan atandı sanıyorum yakın tarihte. Buradan savunmasını ayrı bir önemsiyor Ukrayna. Hem dediğiniz gibi sanayi anlamında güçlü, bir diğer yandan da daha mı zor bir coğrafya, işte ormanlık alanlarında bölgede olması ya da Rusya'nın buraya düzenlediği taktik operasyonun belki farklı olmasını söylemezsiniz. Ya Doğukan, şimdi komutanlar savaş sırasında bazen komutanlar değişir. Temelde değişme nedeni de hiyerarşi içerisinde çapaklar oluşur. Çapak üretirler. Yani hiyerarşi en yukarıdakinin istediği gibi işlemez. Şimdi o gibi durumlarda ne kadar başarılı olursa olsun, yani taktiksel sahada, alanda değiştirirler onu. Yani bir kavga çıkar, bir şey olur. Bir karar verir yukarıdaki komutan, itiraz eder. Böyle olmayacaklar, bu doğru değildir der. Hır çıkar, değiştirir. Yani bu çok normal geliyor bana. Yani Ki bu değişimlerin etkisini nasıl yani şimdi bir kere yorgunluk var. Ukrayna tarafında çok eleştiriler çok arttı. Yani eleştirinin artması hani yapıcı tarafından bakarsanız iyidir ama bir diğer tarafıyla da liderliğe halel getiren bir boyutu vardır. Savaş gibi koşullarda bunu dengelemek zor olur. O da ne yapar? Köklü bir çözüm üretir ve der kardeşim seni alıyorum yerine başka birisi koyuyor. Bu çözüm üretir yani kendince. Yani kendisi daha bağlı, emir komuta zincirinde sorun çıkartacak figürlerle yolunu yürür. Çünkü yani sonuçta aşağıdaki mekanizma bir şekilde varlığını devam ettiriyor. Bir diğer tarafta da taze kan, yani pek çok sebebi olabilir. Yani ben hani sebebini tam bilmiyorum. Sadece muhakeme yapıyorum. Çünkü ya Ukrayna genelinde bu tür fotoğrafları çok görmeye başladım. Evet. Yani ne yaptı? Genelkurmay Başkanı aldı, yol verdi. İşte Londra Büyükelçisi yaptı filan oradan. Yani maçın dışına çıkardı yani. Bu en üst düzeyde bu tür şeyler oldu ama ne konuşuluyordu? Hala konuşuluyor. Amerika Birleşik Devletleri var asıl patronaj. O da bakıyor sahaya, onun parasını harcıyorlar, Avrupa'nın parasını harcıyorlar. Bu paralarda büyük yolsuzluklar var. Tamam savaş gitsin istiyorlar ama bir tarafıyla da bunları da kontrol etmeleri gerekiyor. Ya doğrudan doğruya Amerikan transfer komutan getirdiler ya böyle bir şey yani. Şimdi bu açılardan bakıldığında hani Ukrayna tabii taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalıştığı için ve burada kendi insanının kanını ve canını öğüttüğü için zor bir durumda. Ama bir diğer tarafı da bir başka tarafı var bu işin. Adam vatanını savunuyor. Kimin desteğiyle savunuyor? Yani Batı'nın desteğiyle vatanını savunuyor. Şimdi burada o kadar çok büyük hatalar zinciri var ki, hatalar zincirinin başına dönelim. Bu savaşın sebebi 4+2. Yani başta Almanya'nın, NATO'nun sözünde durmaması. Yani şimdi Rusya ile oturuyorlar, Sovyetler Birliği dağılırken pazarlık yaptılar. Koskoca Doğu Almanya'yı hediye etti tabiri caizse Batı Almanya'ya. 300 bin ordusu vardı, çekti askerini oradan ve orada bir cümle kurdu Rusya. Dedi ki üzerime gelmeyeceksiniz. Onlar da söz verdiler gelmeyeceğiz ama sözlerini tutmadılar. Evet. Putin de yani sonunda adam Ukrayna üzerinden patladı onlara yani. Evet. Önceden işte 16 NATO ülkesi vardı. Varşova Paktı ülkeleri böyle kuşatmış durumdaydı onu. Evet. Tamam, şimdi bu duruma bakıyorsun. Varşova Sovyetler Birliği'nden dağılan ülkeleri birebir NATO'ya aldılar, Avrupa Birliği'ni aldılar. En son İsveç'le Finlandiya ile beraber onlar sardılar.
Şimdi Putin bunu görüyor. Şimdi aslında orada İsveç'e Finlandiya'yı NATO'ya almasıyla beraber orada Petrograd doktrini devreye koydu. St. Petersburg deniz doktrini devreye koydu. Bir gün onları da konuşalım. Yani ne oluyor? Şimdi çünkü bambaşka bir şeye gidiveriyor iş. Yani tam tersine seyrediyor aslında. Hayır ya Rusya bak bu şimdi sevme. Bu noktada haklı adam. Bana söz verdiniz. Sözünüzü tutmadınız diyor. Çok basit bir şey. Sözünü tutmayınca ne yaparsın? Bir şey yaparsın adama ya, sözünü tutmayan adama. Şimdi bir de bu canını yakan bir şey yani. Durmadan üzerine geliyor ve nerede duracağı belli değil. Yani Ukrayna'yı da bir şekilde NATO'ya almak, Avrupa Birliği'ne almak ve buralardan tamam Rusya'nın zaten asıl ana merkezi burası. Yani kendisini Avrupa olarak tanımladığı yer burası. Evet. Moskova'sı burada, St. Petersburg'u bu alanda. Öteki tarafı işte bizim coğrafya. Tamam mı? Şimdi etkili kısmı burası. Burayı sen şimdi çok kuvvetli bir tehditle ve baskıyla karşı karşıya bırakırsan Rusya bunun cevabını verir. Ve verdi. Hayır, korkuları şu. Daha ileride bir cevap verir mi? Yani 4+2'ye doğru gider mi? Çünkü onu söylüyor artık Putin. Evet. Ya Putin yani bunu hani maksimalist yaklaşıp gözdağı vermek için mi söylüyor, bir şey mi yapıyor, kamu diplomasisi yapıyor, bunu bilemem. Ama geçmişte buralar onlarındı. Şimdi buna istiyorum diyor. Şimdi Avrupalılar da ya bu adam buraları alır mı diye pireleniyorlar. O da haklı kendi açısından. Ben başladım diyor. Buradan diyor yolumu yapabilirim diyor. Baltık, Balkan, Orta Avrupa yürürüm yani, çünkü bu iş aslında NATO içindeki kırılganlığa karşılık geliyor. Şimdi öyle büyük bir güvensizlik var ki Avrupa Birliği ülkeleri diyorlar ki biz bir tehditle karşı karşıya kalırsak Amerika Birleşik Devletleri bizim yardımımıza koşar mı? Oradan da Trump soruyor. Ben Amerika'da bir tehditle karşı karşıya kalırsam Avrupa benim yardımıma koşar mı? Evet. Şimdi böyle bir şey. Bir denklem haline geldi. Hayır, şimdi yarın birisi masaya vurduğu zaman hangi pire kaçacak, hangi pire tutunacak bunu bilmiyoruz ki. Evet. Çünkü bu bir şey yani. Büyük bir güvensizlik var aralarında. Ya niye var güvensizlik? Çünkü o İngilizlerin bütün dünya siyasetine ektiği o kontamine kavram var ya, insanlığın başının belası oldu aslında. Ne demişlerdi? Devletler arasında dostluk yoktur. Menfaatler vardır. Yani şimdi o zaman bu kural temelli dünya, ondan sonra işte hakkaniyet, mütekabiliyet, karşılıklı fayda kavramları hepsi güme gidiyor bu diplomasinin temel kuralı. Menfaat kavramı devreye girecek. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu 500 yılımıza, insanlığın 500 yılına Batı'nın hükümranlığı korkunç bir şekilde damgasını vurdu. İnsanlığı ve geleceği çok kirletti. Hep menfaat eksen, hep Batı'nın yani keşifler çağı dediğimiz çağ, işgal, sömürü ve istila çağıdır. Açık konuşalım. O çağın tabanındaki zihniyet yıkılmadığı sürece, etkinliğini yitirmediği sürece biz bunları yaşamaya devam edeceğiz. Biz kendi kavramsal üstünlüğümüzü ortaya koymadan, kavramsal üstünlüğümüzü güçle taçlandırmadan, nitelikli bir üstünlükle taçlandırmadan bu sıkıntıyı yaşamaya devam edeceğiz. Dünya bu sıkıntıyı yaşayacak. Ben o yüzden hep söylüyorum zaten. Hamasi bir cümle kurduğumu düşünüyor insanlar. Bugün diyorum insanlık bitti. İnsanlık, insanlığa yol gösterebilecek bir gücü arıyor. Bu güç Türkiye olabilir mi? Ben bu soruyu gerçekten yaşamış olduğum, yani Irak'ta, Suriye'de, Güneydoğu'da, mücadele alanlarında, Vekaletler Savaşı'nda, Kafkaslar'da yaşamış olduğum tecrübeyle beraber söylüyorum. Bunu Türkiye yapabilir. Ama yaşadıklarından ders çıkartabilirse, doğru dersleri çıkartırsa yapabilir. Çıkartmazsan yapamazsın. Bak, insanlığa yol göstermek üzere gönderilmiş bir inancın yaşayan versiyonusun ama FETÖ darbe girişiminin tepene yiyorsun. Buradan ders çıkartmayacağım. Evet, çıkartmayacağım. DAEŞ'ten dersini çıkartmayacağım. Mezhep ve meşrep fitnesinden ders çıkartmayacağım. Vekaletler Savaşı'ndan ders çıkartmayacağım. Gazze'den ders çıkartmayacağım. Bak bu dersin adı nedir biliyor musun? Kavramsal taban. Yani şimdi güç doğru kavramların üzerine inşa edilirse işe yarar. Yoksa senin Amerika'dan çok güçlü oldum ben. Acayip güçlüyüm. İngiliz'den farklı olmayacaksa güçlü olma. Tamam. İsrail'den farklı olacak. Amerika'dan yani gücü onun gibi, tamam, yani kavramsal derken ondan anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi kastım şu. Ben inanıyorum. Ben dağdan gelen birisiyim.
ölüme yakın olan Allah'a yakın olur. Orada inançla ve Allah bilinciyle, oralardan hepimiz sağ olsun analarımız, atalarımız ellerinden geleni yaptılar ama ben her zaman şunu söyledim. Hatta biraz önce arada seninle konuşurken ya dedim bazı tiplerin, bazı güç odaklarının size vereceği desteği hesaba katıyorsunuz da Allah'ın vereceği desteği niye hesaba katmıyorsunuz? Yani birazcık da oralardan bakın derim ben. Hani birazcık işin inanç kısmına, teoloji kısmına kafasını yoran, hep mücadele alanlarında kafasını hep bu anlamda duvara vurmuş, görmüş bir. Yani çünkü ben Irak'ta, Suriye'de, Kafkaslar'da, Güneydoğu'da evet bir mücadele var. Ama bu mücadele kökene indiğin zaman temel bir gerçeklik var. İnançlar var. Sende de öyle değil mi? Bende de öyle. Ya ben varlığımı neye göre şekillendiriyorum? Yani en inançsız adam dahi inançsızlığı bir inanç olarak benimseyip yaşamını ona göre şekillendiriyor. Yani senin deist, ateist, agnostik, fütürist dediğin adamlarda da farklı bir inanç yapılanması var. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Bütün yaşamı, gücü, siyaset ve stratejiyi kökenlerdeki inançlar belirliyor. Yapılandırıyor. O zaman ben bir cümle kuruyorum. Doğru inanca sahip ol, varlığını ve gücünü onun üzerine inşa et ve insanlığa yol göster. İster kabul etsin, ister kabul etmesin. O onun sorunu. Ama sen göster. Senin görevin göstermek. Zorla kabul ettirmek değil. Çünkü dinde zorlama yok. Evet. Niye bunu söyledim? Cihat algısıyla ilgili yapılan hataya. Çünkü cihat imha değil. Cihat inşa. Bu tarihte buna dair yapılan hatalar işi buralara getirdi. Evet. Bak adam ne yapıyor? Bir şey nereden aldık nereye getirdik? Güzel parantez açtık. Şimdi adam Hamas üzerinden yepyeni bir denklem kuruyor. Bak IŞİD üzerinden de bir denklem kurmuştu. Bir zafer elde etmişti. İslamofobi diye bir zafer elde etmişti. Yani arayan insanlarla aradığı arasına kan dolu bir hendek yerleştirmişti IŞİD üzerinden. Şimdi aynı şeyi Hamas üzerinden yapıyor. Ve çok daha tehlikeli bir şekilde yapıyor. Bunu da görün lütfen. Güzel parantez açmış olduk hocam. Ama yine bir haritanın başına gelip toparlayalım isterseniz kısaca. Ya ben yoruldum. siz yoruldunuz. Ya da eklemek istediğiniz bir şey var mı diyeyim. Yani şöyle, aslında sıcak bir bölgeden bahsederek başladık. Hala da şu an biz yayını konuşurken büyük ihtimalle yine oradaki o yoğun çatışmaların seyrini görüyoruzdur bölgede. Askeri anlamda nasıl bir yansıması varlığı sayesinden tekrar öyle dinleyip, özetleyip noktalasak. Ya aklıma başka bir şey. Bir Güney Kore yakalamış bir gazeteci. Çok ilginç. Türkiye'yi tanımlıyor. Ya diyor Türkiye öyle bir yerde ki diyor. Gazze'ye diyor 1151 kilometre uzakta diyor. Kiev'e diyor 1150 kilometre uzakta diyor. Tam iki savaşın ortasında diyor Türkiye diyor. Ve başka bir cümle kuruyor. İstanbul'dan kalkan bir uçak 3 saatlik uçuşla dünyada yaşanmakta olan çatışmaların %60'ına ulaşabiliyor. Ateşin ortasındayız ya Doğukan. Evet. Şimdi o zaman ateşin ortasındaysak güçlü olacağız. Vurgum neye? Savunma sanayi. Bak bizim savunma sanayimiz manipülasyonlarla karşı karşıya kalmasın. Şimdi şunu çok iyi anlıyorum ve yüreğim çok acıyor. İnsanımız bu ekonomik krizde çok büyük sıkıntı içerisinde. Bunun farkındayım. Ama onlardan benim ülkemiz adına bütün bu toz duman dağıldığı zaman elimizde bir savunma sanayi kalsın diyorum. Yani ve bununla bitirmek istiyorum. Yani mesajı başka yerden vermiş olalım. Teşekkür ederiz hocam katkılarınız için. Sağ olasın. Biz Rusya-Ukrayna Savaşı ve aslında diğer konuları da yine harita üzerinden konuşmaya devam edeceğiz diyeyim. Noktalayalım. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'la birlikte haritanın başındaydık ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın cephe hattına göz attık. Ağar'a göre Rusya'nın Ukrayna'ya silah desteği sağlayan İngiltere ve Fransa gibi ülkelere uyarıları kritik. Ancak Rusya'nın askeri anlamda yorgun bir pozisyona gelmiş olması da bu kritiği ters yönde destekliyor. Ve tüm bunlar şu an taktik manevralarla sahaya, cepheye yansıyor. Ancak Ağar iki ordunun da savunma noktalarında yaptığı görev değişikliklerine dikkati çekiyor. Ağar'a göre Rusya'nın da Ukrayna'nın da bu kararlarını yakından takip ve analiz etmemiz kıymetli. Cephede savaş sürerken şimdi bir virgül koyalım ve yeni yayın için yeni bir haritaya hazırlığa başlayalım. Siz de bu sırada GST YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Ayrıca sorularınızı ya da yorumlarınızı videonun altına yazarak konuğumuz Abdullah Ağar'a yöneltmemizi isteyebilirsiniz. Hadi şimdi mesaiye geçelim. Ondan sonra işte ne bileyim hakkaniyet, mütekabiliyet, karşılıklı fayda kavramları hepsi güme gidiyor bu
diplomasinin temel kuran menfaat kavramı devreye girecek. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu 500 yılımıza, insanlığın 500 yılına Batı'nın hükümranlığı korkunç bir şekilde damgasını vurdu.